Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Microsoft Office artık pahalı bir yazılım. Aslında onun kadar güçlü, hatta bazı yönleriyle daha pratik ücretsiz alternatifler var. Bu videoda iki büyük alternatif programını tanıtacağım. Bunlar OpenOffice ve Google Dokümanlar. Siz kanala abone olup gelin ve başlayalım. Önce OpenOffice'ten bahsedelim. OpenOffice tamamen ücretsiz, açık kaynaklı bir ofis yazılımıdır. İçinde Writer, Calc ve Impress olmak üzere Microsoft Office'te bulunan bütün uygulamaların alternatifi vardır. Örneğin Writer dediğimiz Word'un alternatifidir. Calc dediğimiz Excel'in alternatifidir. Yani aslında Microsoft Office'te yaptığın her şeyi burada da yapabiliyorsun. Şimdi adım adım yükleyelim. İlk olarak tarayıcımızdan OpenOffice'in sitesine giriyoruz. openoffice.org. Bunu açıklama kısmına bırakırım. Girdiğimiz bu sitede OpenOffice'i indirmek istiyorum diyoruz. Açılan sayfada işletim sistemimizi seçiyoruz. Dilimizi seçiyoruz ve son sürümü seçerseniz daha mantıklı olur. Tam kurulumu indir diyorum. 5 saniye sonra yükleme başlayacak diyor. Daha sonra yüklemeyi başlatıyor. Ben daha önce indirdiğim için tıklıyorum ve yüklemeyi açıyorum. Buradan evet diyoruz ve yükleme sayfamız açılıyor. İlk sayfada ileri dedik. Burada nereye kurmamızı istediğini soruyor. Paketi aç diyorum. Paketi açıyor. Tekrardan asıl kurulum sayfası geliyor. İleri diyorum. Ben de yüklü olduğu için bu şekilde çıktı. Sizde özel veya standart diyecektir. Standartı seçebilirsiniz. Kurulum sayfasından özel seçerseniz de bu sayfa geliyor. İstediğinizi ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Ben hepsini indirmek istiyorum. İleri diyorum. Bu sayfada Microsoft Word belgelerini, Excel'i ve PowerPoint belgelerini açsın mı, kullansın mı diye soruyor. Ben evet diyorum. İleri diyorum. Masa üstüne bir bağlantı oluştursun diyorum. Yükleye basıyorum. Kurulumumuz tamamlandı arkadaşlar. Bitir diyerek bitiriyoruz. Kurulumdan sonra bilgisayarınızı resetlerseniz daha güzel çalışacaktır. Şimdi size Word dosyasının nasıl gözüktüğünü açayım. Burada gördüğünüz üzere Word dosyamız var. Microsoft'tan tek farkı yan tarafta menüsü olması. Aslında hemen hemen her şey aynı. Yapabileceğiniz şeyler de aynı. OpenOffice'te bazı hatalar mevcut. Dosya açılmıyor hatası alıyorsanız büyük ihtimalle dosyanızın uzantısı farklı veya yanlıştır. Onu düzeltip açmayı deneyin. Yazım hatalarını kontrol etmiyorsa eğer buradan araçlar kısmından seçeneklere tıklıyoruz. Dil ve ayarlardan dillere geliyoruz. Burada Türkçe yapıyoruz. İki tarafı da Türkçe yapıyoruz. Daha sonra yazım yardımına tıklıyoruz. Kontrol etmesini istediğiniz şeyleri seçiyoruz. Tamam'a tıkladığımızda tekrardan yeniden başlatıp kullanabilirsiniz. Dosya bozulmaları, elektrik gitmeleri durumunda otomatik yedeklemeyi açmamız gerekiyor. Tekrardan araçlara girip seçenekler kısmından yükle ve kaydete giriyoruz. Genele tıklıyoruz. Burada otomatik kurtarma bilgisini kaydet diyor. Her 1 dakikada bir diyorum ben. Her 1 dakikada bir kaydedecek otomatik. Giden verimiz 1 dakika olacak. Evet arkadaşlar, şimdi de ikinci alternatifimize geçelim. Google Dokümanlar. Google Dokümanlar tamamen bulut tabanlı, yani hiçbir şey indirmenize gerek yok. Tek ihtiyacınız olan bir Google hesabı. Hemen hemen hepimizin de vardır diye düşünüyorum. Burada Google Dokümanlara girmemiz için yapmamız gereken Google Chrome'da şuradaki gördüğünüz sekmeye tıklayarak aşağı biraz çevirdiğimizde dokümanlar, e-tablolar, dokümanlar dediğim bildiğimiz Word, e-tablolar, Excel olarak kullanabilirsiniz. Dokümanlara giriyorum. Burada istediğimiz şekilde seçebiliyoruz. İsterseniz burada hazır yerler var. Ben boş bir dokümanlıyorum sizlere göstermek için. En güzel yanlarından biri de otomatik kayıt sistemi var. Ne yazarsanız yazın anında kaydoluyor. Kaybolma riski yok. Elektrikler kesilse bile hiçbir şey kaybolmuyor. Size Google dokümanların en güzel özelliklerinden birini göstereyim arkadaşlar. Araçlar kısmına tıkladığımızda burada sesle yazma isimli bir uygulamamız var. Açıyoruz. Mikrofona tıklıyoruz. İstediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz. Artık ne söylerseniz onu yazıyor ve gerçekten Türkçe'de de güzel çalışıyor. Görüldüğü üzere. Kaydetmek istediğiniz dosyayı dosya bölümünden indire geliyorsunuz. Hangi uzantı ile kaydetmek istediğinizi seçiyorsunuz. Atıyorum PDF diyorum ben. PDF olarak indiriyor. Şimdi arkadaşlar OpenOffice ve Google dokümanların karşılaştırmasına bakalım. OpenOffice'in faydaları internetsiz çalışması, eski tarz ve klasik görünüm olması alıştığımız gibi ve belgelerin her zaman yerel bilgisayarda kalması. Google dokümanların avantajları her yerden erişim sağlayabiliyorsunuz ve otomatik kaydı var. Eğer evde çalışıyorsanız OpenOffice, ekip çalışması yapıyorsanız herkesin görebilmesi adına Google dokümanlar daha faydalı. Ben ikisini birden kullanıyorum bu arada. OpenOffice'te yapıyorum. Word'da açılmayan ya da OpenOffice'te açılmayan şeyleri Google dokümanlarda açıyorum. İkisini işbirliğiyle götürmek daha mantıklı geliyor bana. İşte bu kadar arkadaşlar. Artık Microsoft Office'e para vermeden aynı işleri kolayca yapabilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakırsanız
bırakırsanız çok sevinirim. Yorumlara programlarda karşılaştığınız hataları yazabilirsiniz. Hangisini tercih ettiğinizi yazabilirsiniz. Google Dokümanlar mı, OpenOffice mi? Abone olmayı unutmayıp bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim. Smoking on booth and it's my weed. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry.